Vücudumuzdaki en küçük yaşam birimlerinin yani hücrelerin karşılaştıkları zorluklar karşısında nasıl inanılmaz stratejiler geliştirdiğini hiç düşündünüz mü? Bugün bu mikroskobik dünyanın hayatta kalma sanatına yani hücresel adaptasyona tüm yönleriyle dalıyoruz. Peki bir hücre strese girdiğinde ne yapar? Öylece pes mi eder yoksa sonuna kadar savaşır mı? Aslında cevap bundan çok daha karmaşık ve çok daha zekice. Hücre hayatta kalmak için adeta bir satranç ustası gibi davranır ve kendini yeniden programlar. İşte şimdi bu büyüleyici sürecin detaylarına ineceğiz. İşte bu noktada hücrenin ilk ve en önemli savunma hattı devreye giriyor. Adaptasyon. Bu onun temel hayatta kalma stratejisi. Ama adaptasyon dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Adaptasyonu şöyle düşünebilirsiniz, hücrenin maruz kaldığı strese karşı yapısını ve işleyişini yeniden ayarlamasıdır. Ama bakın, burada kilit nokta şu, bu bir bozulma değil, aksine yeni bir denge noktası bulma çabasıdır. Süreç tamamen kontrollü, programlı ve en önemlisi stres ortadan kalkınca genellikle geri dönüşümlüdür. Yani adaptasyonun kendisi bir hastalık değil, tam tersi hastalıktan kaçınmak için geliştirilmiş müthiş bir mekanizmadır. Bu süreci bakın 3 basit adımda özetleyebiliriz. Normalde her şey yolundadır. Hücre homeostaz dediğimiz o tatlı denge halindedir. Ama sonra bir stres faktörü ortaya çıkar ve bu dengeyi sarsar. İşte tam o anda hücre hasar görmemek için vites yükseltiyor ve kendini adapte ederek yeni bir denge durumuna geçiyor. Peki bir hücreyi durup dururken bu yola iten ne olabilir? Neden normal düzenini bozup adaptasyon moduna geçsin ki? İşte birkaç yaygın senaryo. Mesela bir kasın üzerine binen aşırı bir iş yükü ya da yeterli protein üretememesi veya sürekli büyü sinyalleri alması. Tabii en temel şeyler yani besin veya oksijenin azalması da en büyük tetikleyicilerden. Bakın şu ifade bence konunun bütün özünü tek bir cümlede anlatıyor. Adaptasyon bir çöküşün habercisi değil, aksine o çöküşten kaçmak için atılan zekice bir adımdır. Hücrenin adeta ben buradayım ve mücadele edeceğim deme şekli. Peki hücre bu mücadeleyi nasıl veriyor? Elinde ne gibi araçlar var? Aslında bütün bu karmaşık süreçler temelde iki ana stratejiye dayanıyor. Gelin şimdi bu stratejilere ve onlara bağlı adaptasyon türlerine daha yakından bakalım. İşte o iki ana strateji karşımızda. Hücre ya kapasitesini artırarak saldırıya geçiyor ya da kendini korumaya alarak savunma yapıyor. Kapasite arttırma tarafında artan iş yüküne cevap olarak gördüğümüz hipertrofi ve hiperplazi var. Savunma tarafında ise tehditten kaçınmak ya da enerji tasarrufu yapmak için kullanılan atrofi ve metaplazi bulunuyor. İlk stratejimizle başlayalım, hipertrofi. Burada olay şu, hücrelerin sayısı artmıyor ama mevcut hücreler büyüyor. Amaç ne? Daha fazla yapısal protein, daha fazla organel üreterek artan iş yükünü tek başına göğüslemek. Buna en klasik örnek, spor yapan birinin kaslarının büyümesidir. Kas hücreleri bölünmez, sadece irileşir. Kapasite arttırmanın ikinci yolu ise hiperplazi. Bu defa senaryo farklı. Hücreler büyümek yerine bölünerek sayılarını arttırıyor. Böylece bütün dokunun toplam fonksiyonel kapasitesi yükselmiş oluyor. Ama tabii ki bu stratejiyi sadece bölünebilme yeteneğine sahip hücreler kullanabiliyor. Şimdi de savunma stratejilerine geçelim. Atrofide hücreler küçülür. Buradaki amaç aslında çok mantıklı. Enerji tüketimini kısmak, daha az besine ihtiyaç duymak ve zorlu koşullarda kıt kaynaklarla hayatta kalabilmek. Bu hücrenin bir nevi kendini kış uykusuna alması gibi bir şey. Ve geldik belki de en ilginç adaptasyon türüne, metaplazi. Burada hücre, kelimenin tam anlamıyla kimlik değiştiriyor. Düşünün, kronik bir tahrişe, sürekli bir zarara maruz kalıyor ve diyor ki ben bu halimle dayanamıyorum. Ve ne yapıyor? Daha hassas olan kendi tipinden o strese çok daha dayanıklı başka bir hücre tipine dönüşüyor. Bu müthiş bir hayatta kalma hamlesi ama genellikle önemli bir fonksiyon kaybı pahasına. Mesela sigara içen birinin solunum yollarını düşünün. Oradaki hassas, koruyucu hücreler görevini yapamayan ama daha sağlam hücrelere dönüşebilir. Hayatta kalır ama artık işlevini yerine getiremez. Peki, iyi güzel de tüm bu büyüme, küçülme, çoğalma veya tip değiştirme nasıl oluyor? Yani bu sadece fiziksel bir şişip inme meselesi mi? Tabii ki hayır. Olayın beyni yani komuta merkezi hücre çekirdeğinin ta kendisi. İşte bu slide bütün mekanizmanın sırrını ortaya koyuyor. Adaptasyon aslında hücrenin gen ekspresyon programını yani bir nevi kendi işletim sistemini baştan yazmasıdır. Bu dışarıdan görünen bir değişiklikten çok daha fazlası.
En derinde, genetik seviyede başlayan bir yeniden yapılanma. Peki, çekirdeğin içinde tam olarak neler dönüyor? Dışarıdan gelen o stres sinyali hücre içinde bir domino etkisi başlatıyor, karmaşık sinyal yollarını aktive ediyor. Bu sinyaller çekirdeğe ulaştığında belirli genleri açıp kapatan transkripsiyon faktörlerini yani genetik anahtarları harekete geçiriyor. Sonuç ne mi? Bazı genler susturuluyor, bazıları ise yeni duruma uygun proteinleri üretmek için tam gaz çalıştırılıyor. Hatta metaplazide olduğu gibi kök hücrelerin ben ileride şu hücre olacağım kararını bile değiştirebiliyor bu yeniden programlama. Adaptasyon, evet, müthiş bir hayatta kalma mekanizması ama sonsuz değil. Her stratejinin, her planın bir sınırı vardır. Peki bu sınır aşıldığında ne olur? İşte burası işlerin gerçekten tehlikeli bir hal aldığı o kırılma noktası. Bu grafik durumu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın, düşük stres seviyelerinde hücremiz yeşil bölgede yani homeostazda her şey yolunda. Stres artınca sarı bölgeye yani adaptasyon fazına geçiyor, durumu idare etmeye çalışıyor. Ancak stres hücrenin dayanma gücünü, adaptasyon kapasitesini aşacak kadar şiddetlenir veya uzarsa işte o zaman kırmızı bölgeye yani geri dönüşümsüz hasara ve en sonunda hücre ölümüne giden yola giriliyor. Peki adaptasyonun iflas etmesinin belirli sebepleri neler? Mesela stres çok uzun sürerse veya çok şiddetli hale gelirse, hücrenin enerji ve yapı taşı gibi kaynakları tamamen tükenirse ya da bu zorlu süreçte DNA'da tamir edilemeyecek hasarlar birikirse, işte o zaman adaptasyon mekanizması artık yetersiz kalır ve hücre hasar görmeye başlar. İşte bu cümle adeta o anki hücrenin iç sesi gibi, artık mevcut kaynaklarımla oynayarak hayatta kalamıyorum, adaptasyon sınırıma ulaştım. Bu noktadan sonra artık geri dönüş yok. Hücre, nekroz gibi kontrolsüz bir yıkıma veya apoptoz gibi programlı bir ölüme doğru sürüklenir. Peki tüm bu mikroskobik dramanın bizim için, tıp ve sağlık için anlamı ne? Neden bu kadar önemli? Çünkü adaptasyonun iki yüzü var. Biri hayat kurtaran, koruyucu bir melek, diğeri ise hastalıkların habercisi olan bir şeytan. Bu tablo, adaptasyonun bu ikili doğasını müthiş bir şekilde özetliyor. Mesela hipertrofiye bakalım. Bir sporcunun kasında sağlıklıyken yüksek tansiyon hastasının kalbinde kalp yetmezliğinin temelini atıyor. Veya hiperplezi. Gebelikte rahmin büyümesini sağlayan fizyolojik bir olayken kontrolsüzleştiğinde kansere dönüşme riski taşıyan displeziye yani kanser öncülü lezyonlara yol açabiliyor. Görüyorsunuz, aynı mekanizma tamamen bağlama göre ya hayat kurtarıyor ya da bir hastalığın fitilini ateşliyor. O zaman buradan çıkaracağımız en kritik ders şu: adaptasyon kısa vadede zekice bir hayatta kalma stratejisidir. Ancak bu durum kronikleştiğinde, yani stres sürekli hale geldiğinde bu stratejinin kendisi patolojinin yani hastalığın mimarı olabilir. Peki neden her hücre farklı bir adaptasyon yolu seçiyor? Bunun arkasında çok sağlam bir biyolojik mantık var. Mesela kalp ve iskelet kası gibi bölünemeyen hücreler iş yükü artınca ne yapacak? Mecburen büyüyecek, yani hipertrofi seçecek. Ama derimizdeki epitel hücreleri gibi sürekli bölünebilenler ise sayısını artırmayı, yani hiperplaziyi tercih eder. Enerji tasarrufu gerekiyorsa atrofi, sürekli bir zararlı uyarana maruz kalıyorsa da metaplazi devreye giriyor. Her şeyin bir mantığı var. Ve son olarak sizi üzerinde düşünmeye davet eden şu soruyla bitirmek istiyorum. Hücrenin kendini korumak için attığı bu akıllıca adım, bu hayatta kalma stratejisi ne zaman çizgiyi aşıp bir hastalığın ilk adımına dönüşür? İşte bu modern tıbbın ve patolojinin hala cevap aradığı en temel ve en önemli sorulardan biri.